Filmlerde samurayları hep zırh içinde, katana ile koşarken görüyoruz. Ama gerçek samuray savaş makinesinden çok daha fazlasıydı. Bu videoda samuray sınıfının nasıl doğduğunu, savaş bitince kılıçtan kaleme nasıl geçtiğini ve Bushido'nun gerçekte ne anlattığını konuşacağız. Hazırsan feodal Japonya'ya gidiyoruz. Samuray kelimesi, Japonca saburao fiilinden gelir. Anlamı şu, hizmet etmek, birinin yanında bulunmak. Yani daha en başta bu sınıfın isminde bile efendiye hizmet fikri var. Erken Orta Çağ Japonyası, yani Heian dönemi, dışarıdan bakınca şiir ve saray törenleriyle dolu, zarif bir çağ gibi görünür. Ama bu süslü dünyanın etrafında, taşrada bambaşka bir sahne vardı. Kyoto'daki İmparatorluk Sarayı, şiir antolojileriyle meşgulken, ülkede bambaşka sorunlar vardı. Vergi toplamakta zorlanan bir merkez, kendi bölgesini fiilen kontrol eden büyük toprak sahipleri ve bu toprak sahiplerinin çağırdığı silahlı adamlar. Bu büyük toprak sahipleri, ileride daimyo diyeceğimiz yerel beylerin ilk örnekleriydi. Çiftçilerin ürettiği pirinç, yollardaki haydutlar, komşu klanların baskınları, vergi memurlarının gelmemesi. Bütün bu karmaşayı yönetmek için profesyonel savaşçılara ihtiyaç duydular. İşte o profesyonel savaşçılar, daha sonra samuray diye anılacak sınıfın çekirdeğini oluşturdu. Başlangıçta bu insanlar sadece şunları yapıyordu: toprağı korumak, efendisinin yanında savaşmak, gerekirse vergi toplamak için köylere gitmek. Yani kısaca silahlı refakatçiydiler. Ama zamanla güç dengesi değişmeye başladı. Savaş kazandıkça ganimet ve toprak aldılar. Soyları, sıradan köylü ve şehirli memurlardan daha ayrıcalıklı hale geldi. Klanlar kurdular, kendi onur sistemlerini geliştirdiler. 12. yüzyıla gelindiğinde Japonya büyük bir iç savaşa sürüklendi, Genpei Savaşı. Taira ve Minamoto klanları ülkenin kontrolü için yıllarca savaştı. Sonunda Minamoto numara Yoritomo galip geldi. Ve tarihte ilk kez Shogun unvanı resmen ortaya çıktı. İmparator hala Kyoto'da oturuyordu. Ama artık askeri iktidar Kamakura'daki Shogun'un elindeydi. Onu ayakta tutan sınıf da samuraylardı. Bundan sonra Japonya, yüzyıllar boyunca samurayların yönettiği bir ülke olacaktı. Başlangıçta sadece hizmet eden olan bu sınıf, artık toprağın, verginin ve siyasetin tam merkezine yerleşmişti. Samurayların tarihi, tek bir iktidarın değil, klanlar arası bitmeyen rekabetin hikayesidir. Kamakura Şogunluğu döneminde bile işler sakin değildi. 13. yüzyılda Moğol istilaları Japonya'yı 2 kez vurdu. Samuraylar gemilerle gelen bu dev ordulara karşı kıyılarda savaştı. Fırtınalar, kamikaze yani tanrısal rüzgarlar olarak efsaneleştirildi. Ama gerçekte sayısız samuray hayatını kaybetti ve ülke ağır şekilde fakirleşti. Bu yıpratıcı dönemin ardından Kamakura Şogunluğu çöktü. Kısa süreli bir imparatorluk restorasyonu denendi. Sonra Ashikaga Şogunluğu kuruldu. Ama bu yeni düzende kalıcı barışı getiremedi. 15. yüzyılda Onin Savaşı patladı. Ve ülke yaklaşık 1,5 asır süren Sengoku yani savaşan devletler dönemine girdi. Bu dönem şu 3 şeyle özetlenebilir: daimyoların kendi bölgelerini küçük krallıkları gibi yönetmesi, sürekli ittifak değiştiren klanların birbirine saldırması ve samurayların tam anlamıyla profesyonel savaşçı haline gelmesi. Bir samurayın hayatında bu yıllarda sık sık sefer, kale kuşatmaları, toprağın el değiştirmesi, gece baskınları ve her an hainlik ihtimali vardı. Bu kaosun sonunda 3 büyük isim sahneye çıktı. Oda Nobunaga, sert, acımasız ve yenilikçi, ateşli silahları çok etkili kullandı. Toyotomi Hideyoshi, sıradan bir askerden ülkenin fiili hakimine dönüştü. Tokugawa Ieyasu, son büyük savaşı, Sekigahara'yı kazanan adam. 1600'deki Sekigahara Savaşı, samurayların sürekli iç savaş yıllarını noktaladı. Kısa süre sonra Tokugawa Şogunluğu kuruldu ve Edo dönemi başladı. Büyük savaşlar azaldı. Ama samurayların zihnindeki savaş hiç tam olarak bitmedi. Şimdi onların ruhuna, yani Bushido'ya bakalım.
Bugün Bushido dediğimizde sanki samuraylar tek bir kitabı okumuş ve hepsi aynı kurala bağlanmış gibi düşünüyoruz. Gerçekte ise bu kod, asırlar boyunca yaşanan deneyimlerden, savaş meydanlarındaki hikayelerden, din, felsefe ve gelenek karışımından süzülerek ortaya çıktı. Kelime anlamı basit, savaşçının yolu. Ana ekseninde birkaç temel değer var. Hepsini ezberlemene gerek yok. Mantığını anlarsak samurayı da anlamış oluruz. Giri, görev, yükümlülük, sorumluluk. Bir samuray için canım böyle istiyor cümlesi çok hafif kalır. Önce görev gelir, kişisel istek çok geride durur. Efendine, ailene, klanına, hatta bazen düşmana karşı bile sorumlusun. Yu, cesaret. Bu cesaret, delice atılmak demek değildir. Ölüm ihtimalini bilerek doğru olanı yapmaktan kaçmamak demektir. Yani korkmamak değil, korkuya rağmen adım atabilmek. Rei, saygı. Selam ritüelleri, davranış kuralları, ses tonu, hepsi bu saygının parçasıdır. Düşmanına bile belirli sınırlar içinde davranırsın. Bu yüzden klasik düello sahnelerinde önce eğilmek, sonra kılıcı çekmek vardır. Makoto, dürüstlük, doğruluk. Verdiğin söz, yazılı bir yasadan farksızdır. Yalan söylemek, sadece karşındakini değil, kendi onurunu da yaralar. Chugi, sadakat. Efendine, soyuna, klanına bağlılık. Bu sadakat, bazen hayatına, bazen de ailenin geleceğine mal olabilir. Bu değerlerin en dramatik şekilde kristalleştiği yer, seppuku ritüelidir. Seppuku, halk arasındaki adıyla harakiri, bir samurayın büyük bir hata yaptığında, efendisini utandırdığında ya da esir düşüp aşağılanmamak için kendi karnını yararak hayatına son vermesidir. Bu ritüel, gerçek hayatta son derece acı ve sertti. Hem samuray hem de ailesi için ağır bir bedeldi. Yüzyıllarca onuru korumanın son yolu olarak görüldü. Önemli bir detay var. Seppuku, keyfi bir intihar hakkı değildi. Genellikle, efendinin emriyle ya da mahkeme benzeri bir karar sonucunda uygulanan bir cezaydı. Yani Bushido, romantik bir çizgi roman kural listesi değil, tarih boyunca defalarca kanla ödenmiş bir pratikler bütünüydü. Edo döneminde yazılan Hagakure ve benzeri eserler, bu değerleri daha da sert bir üslupla anlattı. Samurayın gerçek yolu, her sabah ölümü düşünerek güne başlamaktır gibi cümleler, işte bu dönemin ürünüdür. Bugünden bakınca, evet, etkileyici bir disiplin görüyoruz. Ama aynı zamanda insan üzerindeki büyük baskıyı da fark etmemiz gerekiyor. Samurayı anlamak, işte tam bu gerilimle yüzleşmek demektir. Samuray deyince aklımıza hemen katana geliyor. Ama tarih biraz daha karmaşık. Erken dönem samuray için asıl silah, yumi denilen uzun yaydı. At üstünde giderken ok yağdırırlardı. Bu atlı okçuluk, Japon savaş kültürünün temel taşlarından biriydi. Kılıç, daha çok işler yakın dövüşe döndüğünde devreye giriyordu. Savaş teknikleri geliştikçe, yari denilen mızraklar ve kargılar önem kazandı. Büyük orduların karşılaşmalarında, kılıçtan önce mızrak hatları çarpışıyordu. 16. yüzyılda ise, tabloyu tümüyle değiştiren bir misafir geldi. Portekiz tüccarlarının getirdiği tüfekler. Oda Nobunaga, tüfek birliklerini çok akıllıca kullanarak pek çok savaşı kazandı. Geleneksel soylu dövüş anlayışı yerine daha pragmatik bir savaş tarzı yaygınlaştı. Buna rağmen Daisho denilen iki kılıç seti samurayın kimliğinin en görünür sembolü olarak kaldı. Katana, uzun kılıç. Savaşta, düelloda ve statü göstergesi olarak kullanıldı. Wakizashi, kısa kılıç. Kapalı mekanlarda, dar alan çatışmalarında ve seppuku ritüelinde devreye giriyordu. Kılıç üretimi başlı başına bir sanattı. İyi bir katana, günlerce süren ısıtma, soğutma, dövme ve bileme işlemlerinden geçer, özel kil ve çelik karışımı sayesinde hem sert hem esnek bir yapı kazanır, kılıç ustasının ve sahibinin gurur kaynağı olurdu. Zırha gelirsek, samuray zırhı yoroi, batıdaki tam plaka zırhlardan farklıydı.
Demir veya çelik plakalar, deri ve bambu parçalar, ipek bağlarla birleştirilirdi. Üzeri lake ile kaplanır, hem havaya hem neme dayanıklı hale getirilirdi. En önemlisi at üzerinde hareket etmeyi engellemeyecek şekilde tasarlanırdı. Bu zırhlar hem koruyucu, hem klanın rengini ve sembollerini taşıyan birer görsel imzaydı. Savaş meydanında bir samuray, klan sancaklarının altında, kendi ailesinin armasını taşıyan zırhıyla, hem fiziksel hem de sembolik bir ağırlıkla dururdu. Yani samuray, savaşta sadece adam öldüren bir makine değildi. Aynı zamanda arkasındaki soyun, klanın, efendinin temsilcisiydi. 1600'den sonra kurulan Tokugawa Shogunluğu, Japonya'ya yaklaşık 250 yıl süren bir iç barış getirdi. Buna Pax Tokugawa demek bile mümkün. Büyük cephe savaşları yok denecek kadar azaldı. Ülke, dış dünyaya büyük ölçüde kapandı. Ekonomi, iç ticaret ve şehir kültürü gelişti. Peki savaş olmayan bir ülkede bu kadar çok samuray ne yaptı? İşte burası, samuray kimliğinin en ilginç dönüşüm noktası. Samuraylar artık efendilerinden maaş alan bir sınıfa dönüştü. Bu maaş genellikle pirinç üzerinden hesaplanıyordu. Yerel yönetimde bürokrat olarak çalıştılar, vergi, hukuk ve kayıt işleriyle uğraştılar. Eğitim seviyeleri yükseldi, kaligrafi, edebiyat, tarih ve Konfüçyüsçü ahlak metinleri okudular. Artık iyi samuray denince akla sadece savaşta cesur olmak gelmiyordu. Aynı zamanda ailesini geçindirmek, efendisinin maliyesini düzgün yönetmek, günlük hayatında Bushido değerlerine uygun yaşamak da önemliydi. Samuraylar halktan farklı giyinirlerdi. Kılıç taşıma hakkına sahip olarak sokakta gezerlerdi. Bu hem gerçek bir ayrıcalıktı hem de kimliklerini hatırlatan bir semboldü. Ama her şey toz pembe değildi. Savaş olmadığı için ganimet yoktu. Enflasyon arttıkça pirinç maaşlarının değeri düştü. Pek çok düşük rütbeli samuray borç içinde yaşamaya başladı. Bazıları kılıcını bile rehin bırakmak zorunda kaldı. Bu ekonomik baskı ve kimlik bunalımı, gösterişli ama içi huzursuz bir samuray kuşağı yarattı. İşte 47 Ronin gibi olayların arka planında da bu yasa ile onur arasında sıkışmış samuray dünyası vardır. Edo döneminde yazılan Bushido metinleri aslında biraz da bu kimlik krizine verilmiş bir cevaptı. Savaş yoksa en azından nasıl yaşaman gerektiğini unutma. 19. yüzyılın ortasında sahneye yeni oyuncular çıktı. Toplar, buhar makineleri ve Batı donanmaları. Amerikan ve Avrupa gemileri Japon limanlarına dayandıkça, Tokugawa rejiminin kapalı ekonomisi ve eski askeri yapısı sarsılmaya başladı. İçeride de huzursuzluk artıyordu. Bazı samuraylar, yabancıları kovmak için daha sert olalım diyordu. Bazıları ise, Batı'nın silahını ve tekniğini almazsak ayakta kalamayız diye düşünüyordu. Sonunda 1868'de Meiji Restorasyonu ilan edildi. Şogunluk kaldırıldı. İmparator, modernleşme programının yüzü olarak yeniden sahneye çıktı. Zengin ülke güçlü ordu sloganıyla hızla Batı tipi kurumlar kurulmaya başlandı. Bu yeni düzende samuray sınıfı problemli bir miras olarak görülmeye başlandı. Devletten maaş alan ama savaşmayan on binlerce kişi. Kendi iç hiyerarşisine sahip yarı özerk bir sınıf. Modern ulus devlet fikriyle çelişen feodal sadakat bağları. Peş peşe kararlar alındı. Samuray maaşları önce azaltıldı, sonra büyük ölçüde kaldırıldı. Zorunlu askerlik sistemi getirildi. Ordu artık sadece samuraylardan değil, tüm halktan oluşturuldu. Son darbe ise Haitorei Fermanı'ydı. Kamusal alanda kılıç taşıma hakkı ciddi şekilde kısıtlandı. Yüzyıllardır, ben samurayım çünkü kılıç taşıyorum diyen bir sınıf için bu, sadece bir silah yasağı değildi. Manevi olarak, senin kimlik kartını iptal ediyoruz demekti. Bu aşağılanma ve ekonomik çöküş, bazı bölgelerde isyanlara yol açtı. En büyük patlama, 1877'deki Satsuma isyanıydı. Saigo Takamori liderliğindeki eski samuraylar, modern imparatorluk ordusuna karşı ayağa kalktılar. Ama bu kez karşılarında toplar, yeni nesil tüfekler, modern savaş taktikleriyle eğitilmiş birlikler vardı.
Satsuma isyanı bastırıldı. Saigo efsaneleşti ama samuray sınıfı fiilen tarihe karıştı. Bundan sonra samuray kelimesi daha çok anıların, filmlerin ve romanların dünyasında yaşayacaktı. Samuraylar tarih sahnesinden çekilmiş olabilir. Ama arkalarında bıraktıkları iz hala birçok yerde karşımıza çıkıyor. Savaş sanatları, kılıç ustalığı bugün kendo ve iaido gibi disiplinlerde yaşıyor. Bu sporlar sadece fiziksel değil, zihinsel eğitim de sunuyor. Tıpkı eski dojolar gibi. Estetik ve sanat, katana yapımı hala özel ve saygın bir zanaat. Zen bahçeleri, çay seremonisi ve kaligrafi, samurayların da ilgilendiği sanatlar arasındaydı. Bugün Japon kültüründeki sadelik ve derinlik hissi bu mirastan da besleniyor. Ahlak ve iş kültürü. Modern Japon iş hayatında gördüğümüz şirkete bağlılık, ekip için fedakarlık, görevi yarım bırakmama gibi tutumların kökünde, samuray sınıfının giri ve sorumluluk anlayışının izleri var. Elbette birebir aynı değiller ama ruh olarak benzerlik var. Popüler kültür, mangalar, animeler, filmler. Samuray figürü, dünya sinemasında ve oyunlarda hala en çok kullanılan karakterlerden. Bu figür bazen aşırı romantikleştirilmiş, bazen de olduğundan daha vahşi gösterilmiş olsa da bir şeyi kanıtlıyor. Kılıcın sadece bir silah değil, bir sembol olduğu fikri hala insanlara çekici geliyor. Burada önemli nokta şu: samurayları kutsal, hatasız kahramanlar gibi görmekte, sadece zalim feodal baskıcılar olarak çizmekte eksik kalır. Gerçekte aralarında adil olanlar da vardı, zalim olanlar da. Görevini halkını koruyarak yapan da vardı, sadece kendi çıkarı için kılıç sallayan da. Ama ortak bir nokta var. Bu sınıf, onur, sadakat ve disiplin gibi kavramları yüzyıllar boyunca ciddiye aldı. Hatta bazen fazlasıyla ciddiye alıp kendi hayatını bile gözden çıkardı. Biz bugün bu hikayeden ne alacağız? Seppuku ne kadar havalıymış diye bakmak değil. Bir insan ne zaman görevi, ne zaman vicdanı seçmeli diye düşünmek daha anlamlı. Samurayların hikayesi bize şunu hatırlatıyor: bir kod, bir sınıftan, hatta bir imparatorluktan bile uzun yaşayabilir. Asıl mesele, o kodun içinden ne alıp neyi geride bırakacağımızdır. Son söz. Samuraylar hakkında sen ne düşünüyorsun? Sence modern dünyada Bushido'nun yeri var mı? Yoksa bu değerler artık sadece filmlerde ve romanlarda mı kalmalı? Görüşünü yorumlarda yaz. Bu yolculuk hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi ve Savaşların İzinde kanalına abone olmayı unutma. Bir sonraki bölümde başka bir savaşın, başka bir kararın, başka bir dönüm noktasının izini süreceğiz. Tarihle kal.